Hey Futbol kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Malum deprem sonrası yayınlarımıza belli bir süre ara vermiştik. Canlı yayınlarımıza Trabzonspor maçıyla başladık. Şimdi de Sorare içeriklerimize devam etmeyi düşünüyoruz bu videoyla beraber. Yine başlamadan önce depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı. Yaralı olarak kurtarılanlara da acil şifalar diliyoruz. Çok çok geçmiş olsun her birimize, hepimize diyelim. Ve isterseniz başlayalım yavaş yavaş. Şimdi Sorare'de bugüne kadar çektiğimiz videolarda size ilk başladığım dönemlerde ben neleri yanlış yaptım, işte şunlar siz onları yapmayın, siz şöyle başlarsanız daha iyi olur gibi bence faydalı olan bazı bilgiler vermeye çalıştım. Sorare oynama niyeti olan arkadaşlar için. Sonrasında da artık oynamaya devam ediyoruz ve gün geçtikçe yeni şeyler oluyor. Hem o yeniliklerden hem de ben şu ana kadar ne kazandım, nerelere geldim, siz de bunları yapabilirsiniz, kazanabilirsiniz gibi bazı önerilerim olmuştu. Şimdi bugünkü videoda da yine öncelikle bir yenilikten bahsetmiştim daha önceki videolarda. O bahsettiğimiz yenilik geldi, onu aktaracağım. Hem de bu videoyla beraber başlatacağım bir dönem diyeyim. Sorare için başlatmış olacağım bir dönem var. Hem kendi adıma fayda sağlayacağını düşündüğüm bir bu dönem için uygulama olacak. Hem de sizler için de bir avantajı sunuyor olacağım diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Sorare'ye herhangi bir davet linkiyle beraber katıldığınızda 5 tane açık artırma kartı aldıktan sonra bir tane ödüllü limited kart kazanıyorsunuz. Bu limited kart da sizin harcadığınız tutara göre değeri değişen bir kart oluyor. Siz kazanırken kimin davet linkiyle girdiyseniz davet linkini paylaşan kişi de bir tane kazanmış oluyor ödüllü karttan. Böyle bir güzellik var. Eğer davet linkiyle katılmazsanız hiç kimse bir şey kazanmıyor. Normal rutin süreç ilerliyor. Şimdi ben buraya bir katkıda kendimden sunmak istedim. Başlarken onu önden söyleyeyim. Benim davet linkimle beraber Sorare'ye katılan arkadaşlar 5 tane açık artırma kartı alacaklar öncelikle ve Sorare'nin vermiş olduğu ödüllü kartı kazanacaklar. Ben de kazanacağım. Sizin harcadığınız tutara göre gelen Sorare kartı değeri aşağı yukarı belli oluyor. Ben o gelen ödül kartının o anki değerine bakıyor olacağım. O anki değerinin yarısı kadar değerde bir kartı da ben size hediye ediyor olacağım arkadaşlar. Tabii bu hediyeyi de nasıl yaparız bakarız. Yani kart alışverişini konuşuyor oluruz. Zaten takipleşiriz. Sosyal medya hesaplarımızdan da bize yazabilirsiniz. Bu videonun altından da yazabilirsiniz. Dediğim gibi bu davette 5 tane açık artırma kartını aldıktan sonra kazanacağınız ödüllü kartın ardından bir ödüllü kart, bir limited kart da ben size hediye ediyor olacağım. Bu duyurumu yapmak istiyorum. Bunu neden yapıyorum ben? Hem bu Sorare'nin daha fazla kişiye ulaşacağını zaten biliyorum. Bu ulaşacak kişilerin arasında da ben de bulunayım istiyorum. Ulaştıracak kişiler arasında. Çünkü Sorare'nin şöyle bir güzelliği var. Davet linkiyle beraber davet ettiğinizde şöyle benim daha önce 7 tane arkadaş benim davet linkimle beraber katıldı ve açık artırma kartları aldılar. Onların aldığı kartlarla beraber ben de ödüllü kartlar kazandım. Bunun bir maddi getirisi var ayrı. Bir de bu şekilde 30 arkadaşınızı eğer davet ederseniz bir tane eşsiz kart kazanıyorsunuz. Bu eşsiz kart dediğimizde ederi fazlaca olan bir kart. Ben hem bu 30 hedefine ulaşmayı amaçlıyorum bu nedenle hem de sizi de bu noktada teşvik etmek istiyorum. Gelin sizler de bu kazançtan kendi payınızı alın istiyorum. Şimdi bunu aktardıktan sonra şöyle bir şey göstermek istiyorum. Daha önceki videolarda da aslında bunu göstermiştim. Olacağını daha doğrusu söylemiştim. Çünkü haberleri gelmişti. Şurası. Şimdi Sorare haftalık turnuva sayısını her geçen gün artırıyor. Giderek değiştiriyor, güncelliyor. Sınırlı kartlarla yani paralı kartlarla oynayacağınız turnuvaların sayısı arttı. Bunların yanında parasız yaygın kartlarla beraber oynayacağınız turnuvanın sayısını da birken 5-6'ya çıkardı.
Avrupa liglerinin her birine özel kendi içinde kadrolar kurup dahil olabiliyorsunuz ve kazanma şansına sahip oluyorsunuz. Ama şöyle eskiden bir turnuva oluyordu. 150 bin kişi oraya 150 bin takım katılıyordu. Onların içinden 2000 tane sanırım ödüllü kart veriyordu. Şimdi o 2000'i veya 1000'di tam hatırlayamadım. O 1000'i şimdi 5 ayrı lige böldü ve her birlikte ilk 200'e giren takıma sınırlı kartını ödül olarak veriyor. Burada para vererek aldığınız kartlar değil de parasız oyunun direkt size sunduğu kartlarla birlikte kadro kuruyorsunuz. Burası yeni bir uygulama diyeyim. Bu uygulamayı göstermek için söyledim. Bir de asıl benim bahsedeceğim mevzu şurası. Daha önceki videolarda söylemiştim dediğim gibi. Bu turnuvaya şu Kapak 240 diye Türkçe'ye çevirdiği için Kapak 240 diyor da İngilizcesi nedir bilmiyorum. Ben Türkçe kullandığım için bunu. Şimdi buradaki mevzu şu arkadaşlar. Bakın detaylar diyelim. Şimdi burada herhangi bir sınırlı kartınızı kullanabiliyorsunuz. Tüm yarışmalar dahil bu turnuvaya katacağınız kartlarda limited kartlar olacak. Sınırlı kartlar. Ve bu kartlar son 15 maçtaki ortalama skorları toplamı 240'ı geçmeyecek. Mesela nasıl olacak o? Şimdi ben kurduğum kadrodan size örnek olarak vereyim. Mesela Bozida Radošević son 15 maç ortalama oyun puanı 65. İşte Mauricio Lemos'un 0 diye geçiyor. Çünkü henüz daha oynamadı. İşte Marvin Schulz 54 falan diye gidiyor. Böyle bunların toplamı 240'ı geçmeyecek arkadaşlar. Bu şekilde kadronuzu kuracaksınız. Ve bu kurduğunuz kadroyla beraber siz şu ödül havuzuna bakalım. Siz eğer ilk 300'e girerseniz işte bu sınırlı kart ödülleri var burada bakın. 145 ile 300 arasında 3. kademe veriyor. 25 ile 144'e 2. kademe diye gidiyor. Bu ödüller var. Bunun haricinde bir de şu puan skalası var. Yani 250 puanı eğer geçerse sizin bu takımınız, buraya koyduğunuz takım hiçbir başka şarta bakmadan 250 puanı geçtiği için size 4.81 euro ödül veriyor. Para ödülü veriyor arkadaşlar. Bu çok çok iyi, çok çok güzel bir özellik, bir turnuva oldu bizler için. Bunun yanında farklı farklı turnuvalar da var. Yine mesela All Star turnuvasına girip hafta içi bölümü için işte 500 tane kart dağıtacak ve 1015 dolar dağıtacak. Bu sıralamaya girerseniz bunlardan da kazanabilirsiniz gibi. Şimdi burada böyle gösterince biraz havada kaldı. Ben bunu bu haftaki kurulan takımlardan size göstermek istiyorum. Şimdi bakın bunlar benim takımlarım. Bu hafta kurduğum takımlar. Şunlar lig özelinde oyunun size verdiği kartlarla beraber kurabileceğiniz takımlar. Ben böyle kurdum. Şu anda bunların içinde Fransa Ligi'nde bu hafta aslında iyi puan aldım. 416 puan topladım ama 1710. sıradayım. İlk 200'e giremedim. Yalnız şu İtalya Serie A'da bir beklentim var. Burada da iyi puan aldım. Şu ana kadar 4 kartım oynadı ve 323 puan aldım. Eğer şu kalecim Ivan Prodel Lazio Sampdoria maçında gol yemezse bu akşam maçı ve 80 üzeri bir puan alırsa buradan kart ödülü kazanma imkanım olacak diye düşünüyorum. Buraları geçiyorum. Şimdi şurasıydı bakın. Kapak 240 diye geçen turnuvaydı. Şimdi benim burada kurduğum kadro normalde hep oynayan futbolcularımdan, kartlarımdan oluşuyordu ve ben bu hafta aslında 250 puanı geçmeyi bekliyordum. Ama şöyle bir talihsizlik oldu. Marvin Schulz her zaman oynayan bir isim. Şimdi göstereceğim size de bakın. Bugüne kadar hep oynamış bir isim ki son haftalarda biraz puanı düşük. Normalde 50 üzeri puanlar alan bir isim. Zaten ortalama skoru da bakın 55. Bu hafta aksi gibi oynamadı Marvin Schulz. Veya şu John Brooks. Bu da yeni transfer ettim bunu. Bu da oynuyor. Bakın bu haftaya kadar evet ortalama puanı düşük ama önemli değil. Bu haftaya kadar oynamış. Yani bana 35-40 puan alsa yeterli gelebilirdi. Ama aksi gibi o da oynamadı Borussia Dortmund maçında. Sakat mılar bilmiyorum. Çok yakın takip etmediğim için. Şimdi bakın ben 152 puan almışım zaten. Şunlardan da ikisi eğer oynamış olsa ve bana 98 puan daha getirseler ben o 4.81 euroyu kazanıyordum. Buradan işte siz kendinize pay biçin. Mesela John Brooks'un yerine Umut Meraş'ı buraya dahil etseydim. Şu Marvin Schulz'un yerine de Joseph Attama'yı buraya dahil etseydim ne oluyordu? Yine ben bunu kazanmış oluyordum. Kazanabilir. Yani buradaki o
5 dolarlık kazanç, o ödül kazanılabilir bir tutar arkadaşlar. Çok çok böyle zor bir şey değil. Ve bunu kazanmak için de size çok büyük paralar da lazım değil. Çünkü buraya dahil edeceğiniz kartlar öyle çok büyük paraları almanız gereken kartlar değil. Kaleci dışında. Kaleciyi hariç tutuyorum. Mesela şu an buradaki şu Jason Davidson, ben bunu 0.63 Euro'ya aldım arkadaşlar. Ve hala o fiyatlarda da var. Bakın 0.62 Euro'dan bir sürü kart var burada. Ya da Luka Marin mesela 30 puan aldı. 1 Euro'dan aşağı. Umut Meraş 1 Euro'dan aşağıydı. Şimdi oynayınca belki 1 Euro'nun biraz üstüne çıkmış olur ama 1 Euro. Attama 1 Euro'nun altında. Sonra şöyle bakıyorum. Şimdi bir de Süper Lig henüz başlamadı biliyorsunuz. Süper Lig başlamadığı için yabancı liglerden uygun olan futbolcuları, kartları aldım ve onlarla bunu değerlendiriyorum. Bir şöyle mesela şimdi önümüzdeki bu hafta içi dönemini geçiyorum. Önümüzdeki hafta sonu için kurabileceğim kadroyu size şöyle bir göstereyim isterseniz. Mesela şuradan lig diyeyim ve Süper Lig'i seçeyim. Şimdi oynayan bir kalecim var. Bozidar Radošević oynuyor. O oynuyor. Şimdi bakın Sabah Karagümrük transfer oldu. Oynayacak. Büyük ihtimalle oynar. Ve 50 puan üzeri alır. Sonra işte Mustafa Eskeliaç oynar. Yine 40 puan üstü zaten ortalaması. Ertuğrul henüz transfer olmadı diye biliyorum ama transfer olmasını bekliyorum. O nedenle aldım. İşte Efecan yine bende var. Bunu da dahil edebilirim. Oynar. Leroy Fer oynuyordu en son Alanya'da ama şimdi hoca istifa etti. Yeni hoca oynatır oynatmaz bakacağız. Doğucan oynuyor artık. Trabzonspor'da oynar. Attama oynadı, oynayacaktır bundan sonra da eğer sakatlanmasa yeniden. Şu Umut, Wilson Eduardo, Dansville 80 puanlar alıyor. Dansville Trabzonspor'da oynamaya devam edecektir. Şöyle bir özelliği var mesela Dansville'in. Takım gol yese bile Dansville kaptığı toplarla, attığı paslarla çok oyunun içine dahil olduğu için yüksek puanlar alıyor. Normalde bir stoperin öyle gol yemediği sürece kolay kolay alamayacağı puanlar bu 80 puanlar. Ama gol yemesine rağmen veya işte takımı yenilmesine rağmen iyi puanlar alıyor Dansville gibi. Şimdi bunlardan bir kadro kurduğunuzda siz oradan o 5 euroluk işte 5 dolarlık kazancı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu noktada da eğer bir yardıma ihtiyacınız olursa yine videonun altına yorum olarak ya da sosyal medya hesaplarımızdan bize yazabilirsiniz. Ben mümkün olduğunca sizlere dönüyorum. Bütün sorulan sorulara yanıt vermeye çalışıyorum. Aslında aktarmak istediğim buydu bu hafta özelinde. Çok da fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Son kez şeyi hatırlatayım. Benim davet linkimle oyuna katılıp 5 tane açık artırma kartını aldıktan sonra ödüllü kart verecek size Sorare. O ödüllü kart size geldiğinde bana da geliyor. O gelen ödüllü kartın değerinin yarısı kadar değerde bir kartı ben size hediye ediyor olacağım. Bu hediye edeceğim kartlarda şu an için işte Luka Marinler var. Bunlar oynayan kartlar. Yine eğer çok düşük bir ödül gelirse Kalitiyamlar var. Bunları verebilirim gibi gibi. Elimde ödül için ayırabileceğim kartlarım var şu anda. Bunlardan size hazır 78 tane kartımdan size ödül olarak verebileceğim kartlarım mevcut. Sizleri bekliyorum. Oyuna dahil olmanızı bekliyorum. Tabii ki benim davet linkimle katılırsanız sevinirim. Bundan sonraki ilerleyen zamanlarda da yine bu ilerleyen süreçte serüveni sizlerle paylaşıyor olacağım. Sorare'den ben gayet memnunum. Her videoda bahsettiğim gibi. Şeyi söyleyeyim. Ondan da bahsedeyim. Ben para çekme ile ilgili de bana sorular geliyordu. Henüz daha çekmediğim için size şeyi söyleyemiyordum. Yani şöyle oluyor, böyle oluyor gibi örnekler veremiyordum. Para çekme kısmında da bir aksiyonumuz oldu. Para çektim arkadaşlar. Onu da size şöyle göstermek istiyorum. 8 Şubat ve 9 Şubat günlerinde 2 ayrı günde bir 25 bir de 35 euro olmak üzere 2 ayrı çekim yaptım. 60 euro kazancım oldu. Benim zaten Sorare'ye kattığım para 60 euro değildi. En fazla 30 euro vermişimdir. Ben şu anda Sorare'den zararım yok. Hatta 30 euro kârdayım ve üstüne 78 tane kartım var arkadaşlar. Siz de kazanabilirsiniz. Bu çekim sürecinde de ben mesela Binance hesabı açıp o Binance'a direkt buradan
Ethereum ağıyla birlikte aktarım yapabildim ve aktarım yaparken de herhangi bir kesinti olmadı. Direkt buradaki 35 euro Binance hesabıma Ethereum olarak geçti ve onu çektim. Hatta ilk para çekiminde sanırım Sorare'nin sizin içeride harcadığınız paraya göre size verdiği bir ödül de oluyor. Ben şu çektiğim 25 euroluk çekimde 10 euro bana Sorare ekstra ödül olarak cüzdanıma tanımladı ve o 10 euro ile beraber yine bir kart satmıştım. Bir 35 euro daha çektim sonrasında. Kardeşime de aynı şeyi yapalım dedik ama kardeşime 1 euro verdi. Oradaki fark sanırım içeride sizin döndürdüğünüz parayla alakalı. Ben biraz daha fazla kart aldım sattım. Kardeşim o kadar da alıp satmadığı için ona 1 euro verdi, bana 10 euro verdi diye düşünüyoruz. Ama net bilgi değil bu. Ama şu net bilgi, Sorare'nin içerisinden para çekmek çok zor değil. Basit, kolay bir şekilde çekilebiliyor. Ve para çekimlerinde de herhangi bir kesinti olmuyor. Ben 2 kere çektim. İkisinde de herhangi bir kesinti yaşamadım. Bunu da dipnot olarak size aktarmak istedim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.